Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça kolay, bir o kadar lezzetli olan yağlı ekmek katmer tarifini izleyeceksiniz. Buyurun, o zaman lafı hiç uzatmadan bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Hamurumuz için ilk önce yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Kullandığım bardak ölçüleri klasik 200 milimlik su bardakları. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi ekledim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Sonrasında elimle güzel hamurum kıvam alana kadar un ekleyerek yoğuracağım. Ele yapışan yumuşak hamur kıvamını alana kadar unu ekledim. Biraz da tezgahımda yoğuruyorum. Bu şekilde daha güzel özleşmesi için hamurumun. Toplamda 7 su bardağı kadar un ekledim. Un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler de hamurunuz bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Hamurumu şimdi kenarda oda ısısına göre 35-40 dakika mayalanmaya bıraktım. Benim hamurum toplamda 40 dakika kadar mayalandı. İlk havasını çıkartıyorum elimle hamurumun. Sonrasında çok az un serpmiş olduğum tezgahımda hamurumu toparlanmasını sağlıyorum. Toparladığım hamurumu ilk önce ortadan ikiye, sonrasında 8 parçaya böleceğim arkadaşlar. Küçük kesilen hamur bezeleri de arkadaşlar büyük olan bezelerden biraz alarak tam orantılı bir şekilde bezeler yapalım. Avucumuzun içinde bu şekilde tezgahta güzelce yuvarlayalım. Bezelerimin bir tanesini açmak için tezgahımda, geri kalanını da servis tabağıma alacağım bu şekilde. Üzerinde buzdolap poşeti örteceğim ki kenarda beklerken bezelerimin üzerine kurumaması için. Tezgahımı unluyorum. Üzerine bezemi de koyup tekrar üst kısmını da unladıktan sonra oklavamla yavaş yavaş açmaya başlıyorum. İlk önce bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar oklavayla açtım. Sonra oklavaya sararak hamurumu güzelce açıyorum arkadaşlar. Eğer oklava kullanamıyorsanız merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Böreklik yufka kadar çok ince açmanıza gerek yok. Erişte makarna hamuru kalınlığında olması yeterli. Hamurumuz da mayalı bir hamur olduğu için rahatlıkla kolay açılıyor gördüğünüz gibi. Yeterince büyüklükte açmış olduğum hamurumu kenara alacağım şimdi arkadaşlar. Üzerine 200 gram eritmiş olduğum tereyağından birkaç yemek kaşığı kadar yeterince yağlanana kadar üzerine bu şekilde gezdireceğim. Sizler dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz ama sağlık açısından tereyağı kullanmamız daha güzel olur. Kaşıkla dökmüş olduğum tereyağını fırça yardımıyla hamurumun her yerine dağılımını sağlıyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel bol yağlarsak o kadar lezzetli olur. Hamurumu yağladıktan sonra ikinci bezemi de hemen oklavayla hızlı bir şekilde açarak size göstermek istiyorum. İstediğim büyüklüğe gelene kadar oklavayla bu şekilde açacağım. Sonrasında oklavamı sarıp yufka büyüklüğüne gelene kadar hamurumu bu şekilde açacağım. Hamuru yağlayıp saracağımız için yufkanızın çok düzgün olmasına gerek yok. Açabildiğiniz kadar rahat rahat açın arkadaşlar. Oklavayla açarken orta kısımlardan çok fazla açmamaya özen gösterin. Bu sayede yufkanıza çok kırışmamış olur.
Açmış olduğum hamurumu daha önce açtığım yufkaların üzerine koyuyorum. Bu üçüncü yufkamda. Kenarından böyle çekerek aynı boyutta olmasını sağlıyorum. Üçüncü yufkamı da tekrar üzerine kapatıyorum, yağlıyorum. İkinci yufkamı da aynı şekilde kapatmıştım, yağlamıştım. Şimdi üçüncü yufkamı da üzerine kapattım. Tekrar kaşık yardımıyla tereyağı gezdirdikten sonra dördüncü yufkamı da açtım arkadaşlar. Tekrar üzerine kaşık yardımıyla bolca tereyağı döküyorum. Sonrasında fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde dağılımını sağlıyorum. 8 adet bezemin 4 tanesini açarak aralarını yağladım. Sonuncu katını da şu anda yağlıyorum. Her yerinin çok güzel yağlanması gerekiyor ki yağlı ekmeğimizin, katmerimizin daha güzel olması için. Şimdi arkadaşlar kenarlarından hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Hamurumu yırtmamak şartıyla bu şekilde kenarlarından çekerek biraz hamurumuzu büyütelim. Büyütmüş olduğum hamurumun bu ucunu içe doğru katlıyorum. Sonra öbür ucundan da o tarafı içe doğru katlıyorum. 2 tane ortaya rulo yapmış oluyorum. Hamur kesme aparatıyla ortasını bu şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurların hemen bir tanesini içe doğru gül böreği şeklini alacak şekilde arkadaşlar sarıyorum. Öbür hamurumu da aynı şekli vereceğim. Onu da gül böreği gibi sardıktan sonra büyük servis tabağına alacağım. Üzerinde buzdolap poşetiyle kapatacağım ki hava almaması, yumuşaklığını koruması için mutlaka buzdolap poşeti kapatalım. Şimdi hamurumu kenara dinlenmeye bırakalım. Hamurum kenarda dinlenirken ben de geri kalan 4 adet bezemi de aynı şekilde açacağım. 4 adet bezemi de açtım arkadaşlar. Aralarını yağladım. Şu an dördüncü katımı da yağladım. Tekrar kenarlarından çekerek hamurumu büyütüyorum. Kenar kısmında içe doğru bu şekilde katlayarak 2 tane rulo yaptım. Ortadan da hamur kesme aparatımızı kesiyoruz. Rulolarımızı bu şekilde elimizde biraz da uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Sonrasında gül böreği şeklini tekrar veriyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şekillemiş olduğum hamurlarımı tekrar servis tabağına alacağım. İkisini üzerini buzdolap poşetiyle kapatıp dinlenmeye alacağım. Bunlar ilk yaptığım hamurlarımda yeterince dinlendi. Yağı donana kadar bekletmemiz yeterli arkadaşlar. Hamurum dinlenirken gördüğünüz gibi hemen kabarmış arkadaşlar. Elimle bu şekilde biraz bastırıyorum. Çok az un serpiyoruz. Çok fazla unlamamaya özen gösterin. Merdane ile de bu şekilde biraz hava kabarcıklığını alması için bastırıyorum ve sonrasında merdane ile uzunlamasını açacağım arkadaşlar. Yanlamasını açmıyorum. Bu şekilde uzunlamasını açacağım. Tepsimde ikili ikili bu şekilde açacağım. Sizler dilerseniz daha çok ince açabilirsiniz. Ben çok fazla ince yağlı ekmek yapmayacağım. Biraz dolgun yağlı ekmek sevdiğim için bu şekilde açtım. Ama dediğim gibi sizler dilerseniz daha ince açabilirsiniz. Hamurunuzu daha ince açıp tekli olarak da tepside pişirebilirsiniz. Ben dediğim gibi birazcık kalın, toklu istediğim için kalın açtım. 2 adet yumurta sarımın içine yarım çay kaşığı pekmez ekliyorum ve sonrasında açmış olduğum hamurlarımın üzerine bu şekilde bolca sürüyorum. Toplamda 4 tane yağlı ekmek katmer elde ettim.
Yumurta sarısını da sizler de benim gibi yarım çay kaşığı kadar pekmez eklerseniz hamur işleriniz daha güzel kızarmış ve parlak bir görünüm elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yumurta sarımızı bolca sürdükten sonra bıçak yardımıyla katmerlerimizin üzerlerine şekil vermeye geldi sıra. Keskin, sivri uçlu bıçakla bu şekli vermemiz yeterli. Çatalın ters tarafıyla da üzerine şekiller verebilirsiniz veya benim gibi bıçak yardımıyla bu şekilde de yapabilirsiniz. Kahvaltılar için yağlı ekmek yapacaksanız akşamdan yağlayıp hamurunuzu güzelce sarın. Sabah sadece açarak hamurunuzu sıcak sıcak pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şekilleme işlemi de bittikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırınıma 180 derece fanlı ayarda 2 tepsimi de pişmesi için fırınıma gönderiyorum. Yağlı ekmeğim pişti. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti. Sizlerin fırınınıza göre bu zaman tabii ki değişebilir. Gördüğünüz gibi görüntüsü de muhteşem oldu. 2 tepsim de pişti. Tereyağın o güzel kokusu da mutfağı şu anda mis gibi sardı arkadaşlar. Hemen sizlere şu an yakından dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de kat kat oldu yağlı ekmeklerimizin. Bu şekilde benim gibi fazladan yaparsanız bir tepsisini soğuduktan sonra derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Sonrasında yiyeceğiniz zaman derin dondurucudan çıkarıp ısıtıp o şekilde tüketebilirsiniz. Görüntüsüyle de muhteşem olan bu yağlı ekmeğimizin hemen sizlere içinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla hemen kat kat ayrılıyor. Katlarında tek tek sayabileceğiniz bu harika lezzetinde malzemelerin detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.